ruhu olan kentler vardır. Ara sıra böyle evde otururken, işteyken, arkadaş muhabbetinde ya atlasak da şuraya gitsek dediğiniz. İşte bugün tam olarak öyle bir kentteyiz. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan herkese merhabalar efendim. Merhaba. Aras Bey, merhaba demek ister misin? İstanbul'dan atladık uçağa, yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuk sonrasında Belgrad'dayız. Belgrad'ı gezmeye başladık. Belgrad gece hayatıyla, yemekleriyle, bizim damak zevkimize uygun mutfağıyla, Avrupa'nın diğer kentlerine göre daha uygun olmasıyla ve ayrıca Sırbistan'ın Türk vatandaşlarına vize uygulamamasından dolayı Türkler tarafından tatil amaçlı çok tercih edilen yerlerden bir tanesi efendim. Evet. Şimdi biz gezimize Kalemegdan'la başlıyoruz. Osmanlı'nın elinde yaklaşık 350-356 yıl kalmış bir yer. Kanuni buraları aldığında buraya Kalemeydan demiş. Sırpçada da Kalemegdan olarak kalmış. Ne kapıydı Buket arkamızdaki? İstanbul Gate. İstanbul kapısıyla kapısı. Kalemeydan gezimize başlıyoruz efendim. 2 günde Belgrad. Hazır mıyız Buket? Evet. Hazırız. Hadi bakalım. O zaman gezi başlasın. Çok ağlamadım. Evet. Evet, şimdi İstanbul kapıdan geçtik, geldik Belgrad Kalesi'nin içine. Burada da Damat Ali Paşa'nın türbesi var. Kendisi 1716'da bir savaş sırasında hayatını kaybediyor. Buraya, kalenin içine de defnediliyor. Türbesi de burada. Bu kalenin içerisindeki Osmanlı eserlerinden bir tanesi. Gelin o türbeye bakalım. Sonra kaleyi gezmeye devam ederiz. Aras Bey uyudu. Hadi gelin. Burası da zamanında Osmanlı toprağıyken burayı yöneten paşaların kaldıkları paşa konağı efendim. Bu da hemen Damat Ali Türbesi'nin karşı köşesinde. Belgrad'ın orası neresiydi? Telgrafın telleriydi ya, Belgrad'la uyudu. Biz böyle evet. Arkamda göremediğiniz, tadilattan dolayı kapalı olan Zafer Anıtı, Pobednik Anıtı diyorlar. Görüntü olarak olmasa da anlam olarak Türklere karşı savaş kazanılmış bir zafer anısına dikilmiş bir zafer anıtı. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı mücadele üzerine dikiliyor. Bunu şehir merkezine dikiyorlar fakat üzerindeki abimiz biraz böyle giyim kuşamına dikkat etmemiş. Üstü başı çıplak olduğu için Sırp teyzeler rahatsız oluyor. Onu da getiriyorlar, buraya dikiyorlar ama manzarası efsane. Bakın, 10 tane ülkeden geçip gelen Tuna Nehri ile Sava'nın kesiştiği yer. Tam olarak burada manzaraya karşı. Oh, burada güzel güzel duruyor. Merhaba Buket'ciğim. Ne yapıyorsun? Fotoğraf, Instagram, hikaye. Senin Instagram hesabını da yazalım. Takip etmek isteyenler varsa böyle kamera arkalarını oradan takip edebilirler. Çekemedim mi? Kıyamam sana. Aras Bey uyumaya devam ediyor. Hatırlıyor musun buraya daha önce geldiğimizde? Evet. Fotoğrafımız vardı Instagram'da. 2016. Instagram'da en son paylaşmıştım. 2016'da buraya geldik. Paket turlarla geldik. Paket turla geldiğimiz ve her gün farklı yerde kaldığımız için fotoğrafları görmesem hiçbirini hatırlayamayacağım. Çünkü böyle çok hızlı oluyor. Ama çok uygun oluyor. Onu da kabul edelim yani böyle. Balkanları gezmek için bence güzel. Tadımlık görüyorsunuz öyle bir tur. Sonra beğenirsen bir daha gidiyorsun. Bizim gibi beğenirseniz bir daha Bir geliyorsunuz. tabak daha söylüyorum. Hadi bakalım biz gezmeye devam edelim. Belgrad Kalesi'nin hendekleri arasına sıkışmış bir askeri müze var. Bu müze eski Yugoslavya'nın askeri tarihini gözler önüne seriyor. Müzenin ücretsiz olan açık hava kısmındaysa 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma onlarca tank, batarya ve buna benzer değişik ağır silahları görebilirsiniz. Efendim, Kalemegdan'ı gezdik, kalenin içini gördük. Şimdi diyorum ki gelin buradan Knez Mihailova Caddesi'ne gidelim. Hemen Kalemegdan'ın dibi. En hareketli, en turistik, en cafcaflı cadde. Keyifli bir şekilde Belgrad'ı gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bir dakika ya. Kahve içtik mi Buket? Kahvaltıda. Kahvaltıda. Kahve de içelim. Burası kahvesiyle de ünlü. Dolaşmaya, kahve içmeye devam edelim. Şimdi Kalemegdan'dan çıkıyoruz dedik ama gördüğünüz gibi böyle ejderhalar falan var. Çünkü şu sıralar Çin'in yeni yılı.
Fakat o Wuhan virüsü yüzünden Çin'de kutlanmıyor ama Sırbistan'da kutlanıyor. Çok güzel bir etkinlik alanı yapmışlar buraya. Ben size şurada Fransız Zafer Anıtı'nı göstermek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı sırasında Sırplarla beraber savaşıp hayatını kaybeden Fransız askerleri için yapılmış. Şimdi biz hemen bu yolun sonunda, şöyle göstereyim, bu yolun sonunda Knez Mihailova Caddesi var. Oraya doğru yürüyelim. Burada gördüğünüzde anahtar teslim anıtı, Osmanlı'nın Belgrad'ı teslim etmesinin 100. yılı şerefine yapılıyor, anısına yapılıyor. Osmanlı Belgrad'ı 2 kere kuşatıyor. 1. Murat ve 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet 1456'da İstanbul'u fethinden tam 3 sene sonra, fakat Belgrad'ı ele geçiremiyor. Ondan 65 sene sonra Kanuni Sultan Süleyman 250 bin kişilik ordusuyla geliyor, Belgrad'ı ele geçiriyor ve yaklaşık 356 yıl boyunca Belgrad Osmanlı toprağı olarak kalıyor. 1878'de Berlin Anlaşması'yla da ne yazık ki Belgrad'ı anlaşarak teslim ediyoruz, geri veriyoruz Sırplara. Küçük bir taş olabilir ama tarihini bilin. Hadi bakalım biz şimdi caddeye doğru gidelim. Kale Meydan'dan çıktık. Şimdi geldik nereye Buket? Knez Mihailova Caddesi'ne. İsmini Prens Mihailo'dan alıyor. Kim olduğunu anlatırım size Cumhuriyet Meydanı'ndan. Burası Belgrad'ın en işlek, en cafcaflı caddelerinden bir tanesi. Kafeler, restoranlar bayağı keyifli. Burada uzun uzun vakit geçirebilirsiniz. Arkamda da bir AVM var. 2016'da geldiğimizde var mıydı bu AVM? görmedim, hayır. Yoktu. Yok. AVM terörüne kurban gitmiş. Şimdi bir kahve molası verelim, ne dersin? Yorulduk değil mi Kale Meydan'da? Evet. Yorulduk. Hadi gidelim şu Belgrad'da güzel bir kahve içelim. Yürüdük, dolaştık, yorulduk. Şimdi güzel bir kahve dükkanı tavsiyesiyle devam edelim. Arkamda gördüğünüz Kafeterya isimli kahveci dükkanını kahve sevenler için tavsiye edelim. Belgrad'da Knez Mihailova Caddesi'nin hemen arasında kalıyor. Dün biz buraya geldik, çok güzel kahvelerimizi içtik. Bugün de yorgunluk kahvemizi burada içiyoruz. İçeride birçok yörenin kahvesi neredeyse bütün demleme yöntemleriyle yapılıyor. İstediğiniz yörenin kahvesini, istediğiniz demleme çeşidiyle alıp içebilirsiniz. Ufak bir şey söyleyeyim sizlere. Belgrad'da, belki Sırbistan'ın genelinde de vardır bilmiyorum, restoranlarda, kafelerde, içeride sigara içiliyor ne yazık ki. Dün hava yağmurluydu, dün video çekmedik ama Aras Bey ile dolaşırken bunun sıkıntısını yaşadık. Her yerde sigara içildiği için çoğu yere giremedik. O yüzden kafeterya, kahve sevenler için ilk tercihimiz. Fiyatları da makul seviyede, pahalı değil. Afiyet olsun. Kahveleri güzel. Hızlıca kısa bir bilgi daha vereyim. Burada Sırp dinarı geçiyor. Euro'yu dolarla gelip burada kendiniz istediğiniz herhangi bir döviz bürosunda bozdurabilirsiniz. Herhangi bir komisyondu bilmem neydi gibi ücret almıyorlar. Çoğu yerde de fiyat aynı. Hatta döviz bürosundan şimdi bir şeker attım ağzıma. Onu yiye yiye gidiyorum. Vallahi fena Biraz değil. büyük oldu ya. Yapıştır. Bu arada Vans'a geldik yürürken. Gerçekten güzel indirimler var. Tabii ki. Yeni gözlüğü deneyeyim. Ay çok. Süper. Ayakkabılarda bayağı indirim varmış. Vans'a gelip ayakkabı baktık. Belgrad'a yol düşenler bunları kaçırmasın. Knez Mihailova Caddesi'nin sonunda da Cumhuriyet Meydanı var. Şimdi geldik Cumhuriyet Meydanı'na. Burası Belgrad'ın kalbi. Birçok protesto, gösteriler, siyasi olaylar falan hep burada oluyor. Burada da Sırbistan için çok önemli bir kişinin, Knez Mihailova'ya ismini veren Sırp Prens Mihailo'nun at üstünde heykeli var. Arkasında da Ulusal Müze var. İçeride de Picasso'nun, Van Gogh'un eserleri var. Ulusal Müzeyi de gezeriz değil mi Buketçiğim? Ulusal Müze, evet. Evet, gezeceğiz. Şimdi Prens Mihailo'nun burada at üstünde heykeli var. Parmağıyla da İstanbul'u gösteriyor. Bu arkadaş neden bu kadar önemli? Caddeye ismini vermişler, buraya heykelini koymuşlar, hemen söyleyeyim. Osmanlı'nın Sırbistan'dan çıkmasında emeği büyük. O yüzden Sırplar tarafından bir halk kahramanı olarak
nitelendiriliyor. Osmanlı'ya diyor ki senin yerin orası, İstanbul'a dön. Buket, yemek mi yiyelim, müzeyi mi gezelim, ne yapalım? Çok güzel anlattım ya, beni alkışlıyorlar. Teşekkürler gidelim. çocuklar. Ay, İstanbul'a gidelim. Yemek yesek mi ya, müzeyi? Yakınken müzeye mi? Ah, işte ayrılık anı. Ayrılık çeşmesi. Dırı. Gerçi çok meydan, yani çok Ne olur yemek yiyelim. Bir Merkezi Sırp bir mutfağını gösterelim. Biz dün yedik götürdük, hiç göstermedik. Evet, dün kebapçıcı mıydı? Neydi Kebapçıcı. o? Çok da cici bir Ay, şey. sokak arasında bir yer vardı şurada. Önünden geçtim, unuttum. Horskerd adını ben buldum, onu ekleyebilirim. Aynen. Ben onu hem Ay, bloguma çok koyayım. Bu arada güzeldi. benim blogu takip ediyor musunuz bilmiyorum. mertsezervlog.com. Hem oradaki Belgrad yazısında anlatırız. Hem de videonun altına link de koyarım. Evet. Hangisinden istiyorsanız biz yemek yemeye gidelim. Yemekler çok güzel gerçekten. Acıktık be anam. Evet. Acıktık ya. Vallahi. Hadi bize o kebaplar, bulduğun şunlar. bir tane lokal restoran bulmuştun. Buldum onu da. Hadi götür. Boynunda bir Ay, açlıktandır, kebapsızlıktan, hadi. Hadi gidelim. Yemek yeme planı kurarken kendimi bir anda müzenin içerisinde buluveriyorum. Ulusal Müze, eski Yugoslavya'nın ve Sırbistan'ın en eski ve en büyük müzesi. 1844'te kurulan müze, Hieronymus Bosch, Tintoretto, Rubens, Monet, Picasso, Van Gogh gibi birçok yabancı ismin eserlerinin de dahil olduğu toplam 400 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Müzenin giriş katında Neolitik çağlara kadar uzanan arkeolojik buluntular, Roma İmparatorluğundan kalma mozaikler, büstler ve birçok eser sergilenirken bir üst katta Orta Çağ eserleri, ikinci katta ise Yugoslavya ve Avrupa'dan resimler sergileniyor. Bu arada ufak bir bilgi de vereyim. Müzede bebek arabasıyla gezerken bize epeyce yardımcı oldular. Efendim, müzeden çıktık, geldik güzel bir yemeğe. Lokal bir restoran. Cumhuriyet Meydanı'ndan 10 dakika uzaklıkta, böyle biraz daha şehir içinde, turistik olmaktan uzak ve bayağı da metin duyduğumuz, internette gördüğümüz bir restoran, Tojeto diye. Burada şimdi cevapçıcı yiyeceğiz. Bu köfte gibi, bizdeki köfte gibi burada her yerde tüketilen bir et var. Bunun bir de hamburger köftesi gibi olanı vardı değil mi? Evet, Pletkavisa. Pletkavisa. Onu da yiyebilirsiniz. Aynı kıymadan yapılıyor. Sırp mutfağı Türk mutfağına yakın. Sonuç olarak senelerce Osmanlı burada olduğu için birçok kelime bile neredeyse aynı. Börek, çorba, kaymak, değil mi? Tabii kaymak var. İşte kebap cevap aslında oradan Kaymak. geliyor gibi düşünün. Oh, afiyet olsun. Aras, İster misin? isterim. Zaten etleri de soruyorlar bu arada ha. Evet. Domuz mu, şey mi? normal mi olsun diyorsanız rahatlıkla yiyebilirsiniz. Söylüyorlar, karışık çıkmıyor. Et ve hamur işi ağırlıklı bir mutfakları var. Eğer siz de bizler gibi, en azından benim gibi böyle et olsun, hamur olsun, böyle pideler, ekmekler olsun diyorsanız Belgrad tam sizlik bir yer. Aras bile götürüyor köfteleri. Hadi bakalım, şimdi yemek saati. Aras böbrek taşı düşürüyor, gördünüz. Belgrad'da Skadelya bölgesine geldik. Burası bebek arabalılar ve tekerlekli sandalyeler için pek müsait değil. Onu söyleyerek başlayayım. Belgrad'ın bohem bölgesi. Sanat galerileri, kafeteryalar, restoranlar, hatta ve hatta Buket, şu arkada geldiğimizde 2016'da yemek yemedik mi? Evet. Yemek yanında çalgılar, çengiler, güzel bir geceydi. Epey turistik, onu söyleyeyim. Yani çok turistik bir aktivite. Ama gelip burada bir akşam içecek bir şeyler alabilirsiniz. Yazın inanıyorum ki burası çok daha renkli oluyordur. Biz şimdi bu Skaderlya'da bebek arabasıyla Aras'ı sallaya sallaya böyle böbrek taşı düşüre çıkış yoluna varalım. Oradan da Belgrad'ı gezmeye devam ederiz. Hadi bakalım, Belgrad gezisi devam etsin. Birinci günün sonuna yaklaşıyoruz. Buket, yolumuzu niye değiştirdik bir yere giderken? Neyin peşindesin? Ama niye? Aman tanrım. Çikolatalar, tatlılar. Ya çok fazla fırın var. Pekara fırın demek galiba. Pekara. Bizi Pekara'ya götür. Pekala diyorum ve gidiyorum. Ah. Ay. Ay, arabayla da.
Belgrad'da ikinci günden herkese merhabalar efendim. Merhaba. İkinci günde nereyle başlıyoruz gezmeye Buket? Aziz Sava Katedrali arkamızda. Arkamızda. Buraya biraz geç geldik çünkü muhteşem bir kahvaltı ettik. Victor Luxury Keyif yaptık. Suites diye bir apartman dairesi değil mi? Apartman dairesi tuttuk. Booking'den bir ev tuttuk. Aşağı linkini bırakıyorum. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Kahvaltısı çok güzeldi. Sizin hemen yanındaki bir restorana yönlendiriyorlar. Omlet nasıldı Buket ya? Omlet harikaydı. Omlet, kahve, bir de ne peynir falan yedik. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Güzelce kahvaltımızı ettik. Aras Bey, Buket Hanım ve ben geldik şimdi Sava Katedrali'ne. Sava Katedrali'ni kısaca bilgisini vereyim. Aras derken Aziz Sava adına yapılıyor. Kim o? Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu. 1894'te başlayan bir kilise fakat 2 Dünya Savaşı, bir sürü siyasi olay, darbeler, o bu derken bugünlere gelmiş. Gelin şimdi katedralin içini görelim. Sonra Nikola Tesla Müzesi. Buraya da bizim otelden taksiyle geldik. Evet, o bilgiyi de verelim. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yoldu. Yürümeyelim, erkenden gelelim dedik. Ne Kaybettim. kadar tuttu? 400 Vallahi işte dinar. 370, evet. 400 dinar tuttu. Yani yaklaşık 20-25 lira gibi bir şey. Vakit satın alıyoruz. Belgrad'da Sava Katedrali'nde Buket'i soydular. Dikkat edin kardeşim. Dini mekan, mini mekan fark etmiyor. Hırsız, her yerde hırsız. Cüzdanı, bel çantasını açmış. Cüzdanı götürmüşler. O yüzden Belgrad bu kadar güvenilir. Dikkat edin. Geçmiş olsun. Evet efendim, katedralden çıktık. Şimdi geldik Nikola Tesla Müzesi'ne. Bakalım burada kaç para kaybedeceğim. Bakalım Buket burada kaç para Bakalım çarptıracak. kahramanımız burada kaç para kaybedecek. Ya çok ilginç değil mi? Dini bir mekanda böyle bir şeyin yaşanması. İlk defa ya. Bir mesaj saklı Neyse, iyi anlayana. oldu. Neyse boş İyi verelim. oldu. Akıl girdi bana. Efendim, Nikola Tesla Sırp asıllı bilim adamı. Hayatının çoğunu Amerika'da geçirmiş olsa da Sırp asıllı. Sırbistan'da da kendisine çok değer veriyorlar ki başkent havalimanının adı Nikola Tesla Havalimanı. Parada resmi var. Ben size Nikola Tesla'nın kim olduğunu içeriği gezerken anlatırım ama müzeden bahsedelim. Bu müzede Nikola Tesla'nın kişisel eşyaları, bazı projelerinin prototipleri, böyle 10.000 volt elektrik falan veriyorlar, kimse ölmeden çıkmıyor. Bir de Nikola Tesla'nın fani bedeni. Tabii külleri içeride duruyor. İstiyorum ki buraya da gezelim. Buraya kadar gelip Nikola Tesla Müzeyi gezmeden. Çok hakkı yenmiş arkadaşın ama. Ha. Aha. Edison Hep o, falan. hep o Edison denen. Edison demiş doğru akımla yapalım, parayı gömmüş. Şu anda var ya öyle televizyondan işte kumanda falan filan kullanıyorsunuz. Hepsi, bütün konfor alanımız Tesla'ya borçlu yani alanımızda. Aferin. İnsanoğlunun bugünkü elektriğe göbekten bağlı medeniyetinin bu seviyelere gelmesindeki en önemli kişilerden biri şüphesiz ki Nikola Tesla'dır. Burası ufak bir müze. İçeride Tesla'nın kişisel eşyaları, buluşlarının prototipleri ve eskizleri bulunuyor. Müzeyi kendi başınıza gezebileceğiniz gibi belirli aralıklarla gerçekleşen aksiyonu bol rehberli turlarla da gezebilir, kablosuz elektrik iletimine bizzat şahit olabilirsiniz. Tesla, günlük hayatımızda kullandığımız kablosuz cihazlar, cep telefonları, radyo, uzaktan kumanda dahil birçok cihazın gerçek mucididir. Hele o alternatif akım yok mu alternatif akım? Hadi size görev. Nikola Tesla'nın ortaya çıkardığı alternatif akımın neden bu kadar önemli olduğunu bir araştırın bakalım. Anlat bakalım, nasıldı içerisi? Güzeldi. Güzel miydi? Bir takipçimizle karşılaştık. Selam söyleseydin. Evet. Aras Bey'le biz de erkek erkeğe buradaydık. Hadi o zaman gidelim, kahve mavi bir şeyler içelim. Bak Aras mutluyor. Aras, hadi gidiyoruz.
Buket, sağdan git belki cüzdan bulursun. Nikola Tesla Müzesi'nden bir 10 dakikalık yürüyüşle geldik. Taşmacı'dan, ne diyorlar? Taşmacı'dan. Taş Meydan. Anlayacağınız gibi Türkçe'de Taş Meydanı Meydan Parkı diyelim biz. Zamanında buradaki birçok yapının taşları buradaki taş madenlerinden çıkarılıyormuş Osmanlı zamanında. O yüzden de buranın ismi o günden bugüne gene Taş Meydan olarak kalmış. Meydanın ucunda da arkada görüyor musunuz bilmiyorum bir kilise var. Aziz Mak Kilisesi. Böyle renkleri, mimarisi o da Ayasofya'ya benziyor. Bizans mimarisi. Geçeriz oraya, onu da görürüz. Ama önce biraz Aras Beyciğimle parkta dolaşıp bir Turska kafa. Evet. Türk kahvesi. Kahve. Dün ne oldu? Buket'le evvelsi gün kahve içiyoruz. İşte Türk kahvesi siparişi vereceğiz. Buket dedi ki ya yani sizin daha böyle lokal bir kahveniz var mı? Değil mi? Adama sordu. Evet, Türk kahvesi istedim. O da sonra dedim ki sipariş verdikten sonra yani dedim daha traditional bir kafe işte. O da dedi ki işte tamam Türk iş kahve, bir de bizim dedi traditional, geleneksel kahvemiz dedi. Ben Adamlar. de tamam dedim. Adamlar nasıl konmuş Türk kahvesi? Yarın bunlar Türk iş baklavayı bizim diye Her şey satmazsa ya. şaşırmayın. Arasa mama sandalyesi yaptı Buket. Ama sandalyesi yokmuş, ben de bu şekilde buradan. O da çok mutlu. Aile çay bahçesinde gördüğünüz gibi ailecek oturuyoruz. Lojistik olarak Aras'ın değişmesi gereken bir gülme oradan. Popişkosu var. Popişkosu vardı. Onu hallettik. Efendim Instagram'dan beni takip edenler ilk gün gördü. Burada Türk kahvesine kafa diyorlar. Kahveye kafa diyorlar. Ve Türk kahvesi böyle bir faraşla geliyor. Bizim bildiğimiz Türk kahvesinden bir tık daha hafif olduğu için böyle bir bardakta gönül rahatlığıyla içebiliyorsunuz. Hani bunu içip taşikardi geçirmiyorsunuz, bir sorun olmuyor. Belgrad'a gelenler Türk kahvesini doya doya içebilir efendim. Parlamento binası. Söylemeyi unuttum bu arada, özür diliyorum. Şimdi Teraziye Caddesi'nde yürürken bir otelin önünden geçiyorduk ki bu oteli size tanıtmak istiyorum, göstermek istiyorum. Otel Moskva. 1906 yılında inşa edilmiş. Az bir durun ya. Ne kornaya bastınız arkadaş. 1906 yılında inşa edilmiş Belgrad'ın en eski yapılarından bir tanesi. Hem eski olması hem de bu otelde Albert Einstein, Maxim Gorki, Nixon gibi ünlülerin konaklamış olması bu oteli Belgrad'ın en önemli yapılarından biri haline getiriyor. Eğer vaktiniz olursa Belgrad'a geldiğiniz zaman gelin, yüzyıllardır ayakta olan bu otelin içine girin, kafeteryasında güzel bir kahve için. Tarihle iç içe Otel Moskva, keyfi sürün. Hadi bakalım. Biz şimdi Knez Mihailova'ya. Evet efendim, şimdi gezilerin en güzel bölümlerinden biri olan yemek zamanı. Şimdi biz Knez Mihailova'daki Manufaktura diye bir yere geldik. Burası hem restoran hem şarküteri gibi ama çok güzel seçenekleri var. Mezeleri var. Mesela hangi mezeyi seçtiniz? Söyle bakalım. Bu restoranı söylemiş, Manufaktura'ydı değil mi? Evet. Ha, ben ayvarı denemek istedim. Kırmızı Bizde biber. de var aslında, kırmızı biberli bir şey. Tatlı. Arkadaşlar acı değil bu arada. Evet. Böyle bir yanılma var. Çok da lezzetli. Bir de kaymak. Buraya geliyorsanız kaymağı deneyin. Yani kaymak çok güzel. Ekmeğin üstüne sürüp. Tereyağla kaymak arasında bir tadı var. Evet, bize göre Bizdeki tereyağlı kaymak gibi düşünmeyin. Peynirleri deniyorum birkaç tane. Bakalım öğlen vakti deniyoruz ki çok kalabalık değil. O yüzden sigara içen de yok. Manufakturayı siz de öğlen değerlendirebilirsiniz. Daha sakin oluyor akşamına göre. Oturduğumuz yer tenha. Buket, nasıl geçti Belgrad gezisi? Söyle bakalım. Vallahi güzel. Güzel. Senin üçüncü oldu bu sefer galiba, değil mi? Üçüncü oldu. Yani bebekle yazın çok rahat gezilecek bir yer arkadaşlar. Çocukla, bebekle. Yemekler harika. Bakın Aras parmaklarımı yiyor. Açıkçası Belgrad ilk defa yurt dışına çıkacaklar için veya rahat bir tatil geçireyim, toplu taşımayla uğraşmayayım, her yeri yürüyerek gezeyim, karnım da doysun, keyif de alayım diyenler için ilk tercih edilecek yerlerden bir tanesi. Video bu kadar. Aras? Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse, Aras beğendiyseniz yorumlarınızla aşağıya paylaşabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Biz bebekle tatil konusundaki tecrübelerimizi de ayrı bir videoda paylaşacağız. Evet.
Yani İyi ki yapmışız ve keşkelerimiz var. keşkelerimiz, iyikilerimiz var. Onları paylaşacağız. Fikir alışverişi yaparız. Yakında o videoyu da paylaşırım kanalda. Bu geziyle ilgili diğer notları da blogumda paylaşacağım. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Bizden bu kadar. Biz yemek yiyelim. Sonra yavaş yavaş uçağa gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Aras'a peynir verdim, Aras el bayıldı. salla. Bay bay de. Buket, şu karşıda gördüğün Çorum Kapı. Aa, Çorumlu Halil Paşa buraya yönetici olduğu zaman... Başlayalım. Hazır mısın? Vallahi çok güzel. saniye bir. Saniye bir. Genç kızlar beni anlar. O zaman bütün dileklerim gerçek olacak inanıyorum. Paramı kaybettim. Hadi bakalım. Ay şimdi oğlanı tutalım Oğlan lan. burada. Oğlanı da alırlar. Vallahi dur. Okey misin Tomuş? Ay gözümü takayım bari. Tabii lan. Bir de bağış yaptım. Yarısı euro, yarısı Türk lirası. Allah'ım ne kadar bonkör bir karım var ya Rabbim. Neyse bayağı bildiğim para kaybettim. Yaşıyorsun lan bu hayatı.